Gate4Games Podcast YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü bilgi yolculuğumuzda masamızın üzerinde tam anlamıyla devasa ve bir o kadar da karmaşık bir kaynak yığını var. Kesinlikle öyle. Yani tam 20 farklı taze kaynak var önümüzde. Aynen tam 20 kaynak. Düşünsene PlayStation 6'nın ufukta beliren o cüzdan yakan olası fiyat krizinden yola çıkacağız. Oradan Samsung Galaxy S26'nın kafa karıştıran batarya ikilemine dalacağız. Ve hımızı alamayıp Call of Duty'nin kapalı kapılar ardındaki gizli planlarını da konuşacağız. Tabii. Forza Horizon 6'nın tek bir araba bile göstermediği o inanılmaz fragmanını ve ekranları kasıp kavurmaya hazırlanan Wednesday'in 3. sezonunu falan da masaya yatıracağız. Amacımız bu devasa bilgi yanını süzüp, senin için en önemli arka planda yatan o büyük resmi ortaya çıkarmak. Eğer sen de bu bilgi yolculuğuna hazırsan, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Hadi başlayalım. Problemimiz var gerçekten. Bugün bu kaynakları incelerken sadece ekranda veya rafta ne olduğunu özetlemeyeceğiz açıkçası. Yani işin arka planına ineceğiz. Aynen öyle. Tüm bu teknolojik, donanımsal ve kültürel değişimlerin senin oyun deneyimini, izleme alışkanlıklarını ve hatta bütçenin neden derinden etkilediğini analiz edeceğiz. Çünkü şu an endüstride çok net bir kırılma noktası yaşanıyor. Donanım maliyetlerindeki bu küresel çalkantıların dev şirketleri nasıl defansif bir stratejiye ittiğini ve yazılımın bu donanım darboğazını nasıl aşmaya çalıştığını adım adım göreceğiz bugün. O zaman hiç vakit kaybetmeden o kırılma noktasının tam merkezine dalalım. PS6 fiyat beklentileri ve yaklaşan olası kriz, açıkçası raporları okurken biraz terledim diyebilirim. Ya terlememek elde değil ki. Düşünsene, Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya'dan gelen elektronik ürünler için gümrük vergilerini %46 gibi astronomik bir seviyeye çıkarma planı var. Ama daha da ilginci, yapay zeka sektörünün tüm RAM ve çip üretimini devasa bir kara delik gibi yutması. Peki bu durum sıradan bir tüketicinin, yani senin veya benim cüzdanım için tam olarak ne ifade ediyor? Basitçe söylemek gerekirse faturayı biz ödeyeceğiz. Olay sadece PS6 meselesi de değil. Masandaki dizüstü bilgisayardan cebindeki telefona kadar her şeyi kapsıyor bu durum. Bütün sektörü vuracak yani. Kesinlikle. Büyük resme bakarsak, yarı iletken üreticileri son yıllarda üretim hatlarını tamamen o devasa veri merkezlerine kaydırmış durumda. Yani marjı çok yüksek olan o yapay zeka çiplerine. Çünkü asıl para orada. Olarak uçuşa geçiyor. Buna bir de üreticilerin Çin'deki tesislerden çıkıp yeni tedarik zincirleri kurma maliyeti ekleniyor. Ve o bahsettiğim %46'lık gümrük vergisi de gelince tam bir felaket. Kusursuz bir fırtına çıkıyor ortaya, evet. Sony'nin PS6'sı bir yana şu an üretim bandında olan Nintendo Switch 2 veya Valve'ın yeni nesil Steam Deck'i gibi cihazların bu küresel maliyet krizinden hasar almadan çıkması imkansız. Yani teknoloji devleri yapay zeka trenine binerken biz oyuncular peronda çok daha pahalı biletler almak zorunda kalıyoruz. İşte tam da bu durum beni sıradaki kaynağımıza götürüyor. Madem yeni donanım almak artık bir servete mal olacak, elimizdeki sistemleri yazılımla sınırların ötesine taşımak zorundayız. Yazılım artık donanımın yerini alıyor diyebiliriz. Kesinlikle. PSP Pro için yayınlanan PSSR 2.0 güncellemesi tam olarak bu açığı kapatmaya çalışıyor. Biliyorsun Resident Evil Requiem bu teknolojiyi ilk günden kullanan oyun olarak çıkış yaptı. Raporlara göre o klasik yapay zeka doku hataları, titreyen pikseller falan tamamen tarih olmuş durumda. Evet, o titremeler çok can sıkıcıydı. Karakterlerin saç tellerinden rüzgarda dalgalanan kumaş detaylarına kadar her şey şaşırtıcı bir netliğe kavuşmuş. Bak, burada işin sırrı sıradan bir yama olmasında değil. Sony ve AMD'nin Amethyst projesi adı altında yürüttüğü aylarca süren bir donanım ve yazılım entegrasyonu var burada. Geleneksel görüntü yükseltme teknolojileri ekrandaki pikselleri tahmin ederek doldurmaya çalışır. Bu da hareketli sahnelerde o bahsettiğin titremeleri yapar. O bulanıklaşma hissi. Aynen, ancak PSSR 2.0'da yapay zeka algoritması ve sinir ağları PS5 Pro'nun çipine özel olarak baştan eğitilmiş durumda. Yani sistem ışığın karmaşık yansıma dokularını sadece tahmin etmiyor, o an adeta yeniden inşa ediyor.
İnanılmaz, gerçekten. Mart ayı itibariyle 50'ye yakın oyunun bu derin güncellemeyi alması aslında Sony'nin yeni donanım satamıyorsam mevcut donanımı yazılımla yeni gibi hissettirmeliyim stratejisinin çok net bir parçası. Yazılımla sınırları zorlamak demişken, bir dakika, PC tarafındaki kullanıcılar resmi güncellemeleri bile beklememeye başlamış. AMD'nin yeni görüntü ölçekleme teknolojisi FSR 4.1 testlerine dair çok acayip sızıntılar var. Evet, o modlama topluluğu durmuyor gerçekten. Durmuyorlar. Normalde bu yeni teknoloji sadece yeni nesil RDNA4 mimarisi için tasarlanıyor. Fakat bazı mod yapımcıları sızan IRENT-8 komutlu DLL dosyalarını almış ve bu sistemi RX 7900 XTX gibi RDNA3, hatta çok daha eski RDNA2 kartlarda test etmişler. Doğru. The Last of Us Part 2 üzerinde oldukça yüksek kare hızları elde etmişler. Eski bir ekran kartına böylesine taze bir hayat öpücüğü vermek sence de çok heyecan verici değil mi? Heyecan verici görünebilir ama burada şeytan ayrıntıda gizli. Her geriye dönük zorlamanın ağır bir bedeli vardır. Şöyle düşün, orijinal sistemin kullandığı FP8 komut setlerini milimetrik ölçüm yapan hassas bir lazer metre olarak hayal et. Tamam. Mod yapımcılarının o zorla entegre ettiği Int8 ise basit bir bakkal cetveli. Evet, işi daha hızlı bitiriyorsun, ekrana daha çok kare çizdiriyorsun ama o milimetrik hassasiyet tamamen kayboluyor. Sızan verilere dikkatli bakarsan 18 oyunun sadece 12'si çökmeden çalışabilmiş. Yani 6 oyun direkt masa üstüne attı. Aynen öyle. Yani eski donanımına hayat veriyorsun ama oyunun en kritik boss savaşında sistemin tamamen siyah ekrana düşme riskiyle baş başa kalıyorsun. Mimari olarak desteklenmeyen bir komut setini sisteme dayatmak bence heyecan verici olmaktan çok donanım için adeta saatli bir bomba. Haklı olabilirsin ya. 60 FPS alacağım diye oyunun ortasında masa üstüne dönmeyi kimse istemez sonuçta. Aslında bu yazılımın donanımı sınırına kadar zorlaması teması sadece bilgisayarlarımızda değil, ceplerimizde de yaşanıyor. Sana sormak istiyorum, telefonunu günde kaç kez şarj ediyorsun? Eğer yoğun bir kullanıcıysan muhtemelen gün bitmeden o kabloyu fellik fellik arıyorsun. Kesinlikle priz arıyoruz sürekli. İşte bu yüzden Samsung Galaxy S26'nın o sızan batarya testleri ilk başta beni çok sevindirdi. Avrupa enerji etiketlerine göre S26'nın standart modeli tam 51 saat, Plus ve Ultra modelleri ise 55 saatlik bir günlük kullanım ömrü sunuyor. Rakamlar muazzam değil mi? Rakamlar çok iyi ama Ama raporun devamını okuyunca işin rengi tamamen değişti. kesinlikle öyle. Olayın, madalyonun o görünmeyen yüzü oldukça karanlık aslına bakarsan. Günlük kullanım süresi artmış olabilir ama bataryanın genel ömür kapasitesinde çok dramatik bir düşüş var. Hatırlarsan Galaxy S25'te batarya sağlığı %80'in altına düşmeden önce cihaz 2000 tam şarj döngüsüne dayanabiliyordu. Hı hı. S26 raporlarında ise bu rakamın 1200'e düştüğünü görüyoruz. Neredeyse yarı yarıya bir kayıp söz konusu. Açıkçası beni asıl düşündüren kısım burası. Bir yanım bunun cihazı 2 yılda bir değiştirmemizi garantilemek isteyen çok klasik bir planlı eskitme taktiği olduğunu söylüyor. Olabilir tabii. Ama bir yanım da acaba diyorum bu yeni nesil yapay zeka işlemcileri anlık olarak o kadar yüksek güç çekiyor ki lityum-iyon bataryaların o kimyasal yapısını fiziken bozmamak için bu döngüyü mecburen mi düşürdüler? Çok yerinde bir sorgulama. Aslında ikisi de birbirini besliyor diyebiliriz. Yapay zeka işlemlerinin telefonda o yerel olarak yani cihazın içinde yapılması işlemciyi anlık olarak inanılmaz ısıtıyor. Ve ısı pillerin en büyük düşmanı. Aynen öyle. Lityum iyon pillerin en büyük düşmanı ısı ve hızlı şarjın yarattığı o termal strestir. Cihaz 55 saat dayanıyor olabilir ama o kapasiteyi doldurmak için içeri basılan o yüksek voltaj bataryanın hücrelerini eskisinden çok daha hızlı yaşlandırıyor. Haliyle. Yani evet, teknolojik bir zorunluluk var ortada ama şirketlerin bu hızlı yaşlanmanın satış rakamlarına olumlu yansıyacağından şikayetçi olduğunu da hiç sanmıyorum ben. Hiç zannetmiyorum. Eğer bu batarya ömrü konusu senin de kafanı kurcaladıysa dinleyici dostum, şu an videoyu durdurup düşüncelerini yorumlara yazabilirsin. Sen bu konuda şirketlere gerçekten ne kadar güveniyorsun? Hadi mobil dünyada her şeyde kötüye gitmiyor. Kamera teknolojilerinde çok estetik bir sıçrama var karşımızda. Realme 16 Pro'nun detayları masamıza düştü. Tasarımı çok konuşuldu onun.
Evet, Japon endüstriyel tasarımcı Naoto Fukasawa'nın o ikonik minimal dış tasarımı bir yana, cihazın içinde LumaColor Image adında yepyeni bir teknoloji kullanmışlar. O teknoloji mobil fotoğrafçılıkta gerçekten devrim yaratabilecek bir potansiyele sahip. Bugüne kadar telefon kameraları ışığı ve rengi sırayla işlerdi. Önce pozlamayı ayarlar, sonra yapay zeka ile renkleri doygunlaştırırdı. O yüzden gökyüzü hep böyle patlamış gibi beyaz çıkardı. Kesinlikle, ya da plastik gibi duran cilt tonlarına sebep olurdu bu durum. Realme, TÜV Rheinland ile kurduğu o özel laboratuvarda bu sistemi kökünden değiştirmiş, LumaColor Image ışık verisiyle renk verisine eş zamanlı olarak işliyor. Bu çok büyük bir fark yaratır. Yaratıyor da. Böylece kafelerdeki o zorlu sarı aydınlatmalarda veya loş sokak çekimlerinde alan derinliği çok daha organik renkler de çok daha doğal kalabiliyor. Yazılımın bu kadar derine inmesi sadece kameralarda değil, işletim sistemlerinde de karşımıza çıkıyor açıkçası. Google, Android 17 Beta 2'yi dağıtıma çıkardı. Beta süreçleri her zaman sancılıdır gerçi. Evet, kilitlenme sorunları falan varmış ama çoğunu çözmüşler. Benim asıl dikkatimi çeken o yeni baloncuk sistemi oldu. Artık herhangi bir uygulamaya uzun basıp onu ekranda yüzen, istediğin zaman küçültüp büyütebildiğin bir baloncuğa dönüştürebiliyorsun. Aynı anda hem video izleyip hem not alanlar için bence harika bir esneklik bu. Ve bir de handoff özelliği var ki Android'in Apple duvarlarına vurduğu en büyük balyoz sanırım bu. Handoff olayı ekosistem savaşlarında gerçekten çok kritik bir hamle. Telefondaki işini tabletine veya Chromebook'una anında çok kesintisiz bir şekilde aktarabiliyorsun. Üstelik geçiş yaptığın cihazda uygulama yüklü olmasa bile sistem seni direkt uygulamanın web sürümüne yönlendirip kaldığın yerden hiç bozmadan devam ettiriyor. Müthiş bir kolaylık. Ve arka planda güvenlikte unutulmamış iDropper adında bir araç sayesinde uygulamalar artık ekran kaydı izni istemeden ekrandaki bir pikselin rengini alabiliyor. Ayrıca rehberindeki herkese erişim vermek yerine sadece senin seçtiğin kişilere geçici erişim sağlayan yepyeni bir gizlilik modülü de eklemişler sisteme. Bu özelliklerin ne kadar hızlı yayılacağını merak edenler için OnePlus cephesinden sızan o Oxygenos 17 güncelleme listesine de hızlıca bir göz atalım. Liste epey kabarıktı. Çok kabarık, sadece amiral gemisi OnePlus 15 veya 13 serisi değil, 12, 11 serileri ve hatta o orta segmentteki Nord 5, Nord CE 5, Pad tablet serilerine kadar çok geniş bir cihazın yelpazesi bu yenilikleri anında alacak. Android cihazların artık birbirinden kopuk donanımlar değil, birbiriyle konuşan bütünleşik bir ekosistem olma yolunda hızla ilerlediğini çok net görüyoruz. Tıpkı oyun dünyasının yıllardır yapmaya çalıştığı gibi aslında bir evren yaratıp kullanıcıyı tamamen o evrenin içinde tutmak. Oyuncuları bir evrenin içinde tutmak diyorsan, az önce bahsettiğimiz Resident Evil Requiem'in yeni açıklanan oynanış sürelerine de bir bakmamız lazım bence. Oyunun ne kadar sürdüğü nihayet netleşti. Sadece ana hikayeye odaklanıp dümdüz koşarsan 10 ile 15 saat arası sürüyor. İdeal bir süre aslında. Etrafı biraz tarayıp yan odalara falan girersen 20 saati çok rahat buluyor. Ama ben her belgeyi okurum, her sırrı çözerim, o platin kupayı alırım diyen bir oyuncuysan 25-30 saatlik çok doyurucu bir deneyim seni bekliyor. Capcom o çizgisel ama sürekli keşfe teşvik eden klasik formülünü çok iyi cilalamış. Capcom'un o gerilim dolu formülü zaten yıllardır tıkır tıkır işliyor. Fakat hayatta kalma stresinden bunalıp böyle saf kaotik bir aksiyon arayanlar için sektörde yepyeni bir alternatif var şu an. Toxic Commando. O oyunu çok merak ediyorum. Hatırlarsın Left 4 Dead ilk çıktığında co-op nişancı türünde nasıl bir standart belirlemişti endüstride. Şimdi Saber Interactive, efsanevi yönetmen John Carpenter'ın vizyonuyla bu mirası devralıyor. John Carpenter ismi bile yetiyor zaten. Kesinlikle. Dar koridorlardan ziyade yarı açık bir dünyada 80'lerin o absürt B sınıfı korku filmi atmosferinde geçen bir FPS bu. Şu an Steam'de ücretsiz demosu erişimi açıldı. Tam çıkışı öncesi arkadaşlarınla o nostaljik kaosu tatmak için bence çok iyi bir fırsat. Ücretsiz oyun fırsatlarını seviyoruz. Hemen araya girip Amazon Luna'nın son sürprizini de paylaşayım dinleyicilerimizle. Kütüphanene ömür boyu ekleyebileceğin tam 3 tane ücretsiz oyun veriyorlar. Çok iyi. Hangileri var listede? Strateji sevenler için Total War Attila, uzayda it dalaşı yapmak isteyenler için Rebel Galaxy Outlaw ve kahve eşliğinde oynanacak o tatlı bağımsız yapım Tavern Talk var.
Tek yapman gereken Epic veya GOG hesabını sisteme bağlamak. Amazon oyunculara bu tarz bağımsız veya eski oyunları hediye etme konusunda gerçekten çok cömert. Ancak iş sıfırdan devasa bütçeli yeni bir oyun yapmaya geldiğinde stratejileri tamamen değişiyor. Korkuyorlar. Büyük bir riskten kaçış var ortada. Bunun en taze kanıtı eski Forza yapımcılarının kurduğu Maverick Games'in geliştirdiği o devasa AAA açık dünya yarış oyununun Amazon desteğini aniden kaybetmesi. İnanılmaz bir olaydı o. Amazon, bilinmeyen yeni bir markaya milyonlarca dolar yatırmak yerine kendi ekosistemini garantili şekilde besleyecek projelere yöneliyor. Mesela Tomb Raider gibi marka değeri çoktan kanıtlanmış projelere parayı basıyorlar. Maverick Games ise projeyi iptal olmaktan kurtarmak için harıl harıl yeni bir yayıncı arıyor şu an. Amazon'un risk almaktan bu kadar korktuğu bir ortamda sektörde tam tersini yapıp inanılmaz bir özgüven şovu sergileyenler de var. Playground Games'in yayınladığı Forza Horizon 6'nın Japonya temalı fragmanından bahsediyorum. O fragman tam bir görsel şölendi. Elinde dünyanın en iyi araç modellemeleri var. Sen bir yarış oyunusun ama fragmanda tek bir araba bile yok. Sadece kırsal Japonya'nın o rüya gibi doğası, karlı dağ yolları, sislerin arasından beliren tarihi tapınaklar ve mevsim döngüleri var. Resmen bizim yarattığımız dünya o kadar canlı ki arabaya ihtiyacımız bile yok diyerek muazzam bir gövde gösterisi yapmışlar. Kesinlikle çok büyük bir cesaret örneği bu. Teknik gövde gösterisi yapan bir diğer isim de Hideo Kojima. Kojima yine şaşırtmadı bizi. Asla şaşırtmaz. Death Stranding 2'nin PC sistem gereksinimleri açıklandı ve PC oyuncularına adeta bir nefes aldırdı diyebiliriz. Depolama olarak 150 GB SSD talep etmesi artık yeni nesil için zaten standart kabul ediliyor. Fakat asıl şaşırtıcı olan oyunun en düşük ayarlardan en yüksek 4K ayarlara kadar tüm konfigürasyonlarda sadece ve sadece 16 GB RAM ile çalışabilmesi. Günümüzde 16 GB RAM'le oyun açmak bile mucizeyken bu çok iddialı. Decima motorunun esnekliği ve Kojima Productions'ın o efsanevi optimizasyon becerisi, donanımların acımasızca sömürüldüğü bu dönemde gerçekten takdire şayan. Optimizasyon harika ama endüstrinin en büyük kapışmasında işler sadece teknolojiyle çözülecek gibi durmuyor açıkçası. Call of Duty cephesinde ortalığı fena karıştıracak sızıntılar var. O tarafta sular durulmuyor hiç. Modern Warfare 4 bekleyenler için durum biraz karmaşık. Biliyorsun Activision yıllardır her sonbaharda yeni bir oyun çıkarma döngüsüne sahip. Ancak ufukta yaklaşan devasa bir GTA V fırtınası var hepimizin bildiği gibi. Sızıntılara göre Activision, MW4'ü bu fırtınanın ortasında harcamamak, hatta doğrudan GTA V ile rekabet edebilmek için yeni nesil Xbox'ın lansman oyunu yapmayı planlıyor. Yani donanım gücünü arkasına alacaklar. Aynen donanım gücünü arkasına alıp dev bir savunma hattı kuracaklar. Sen ne düşünüyorsun? Call of Duty gibi dev bir marka bile GTA V'nin gölgesinden bu kadar çekiniyor olabilir mi? Çekinmek kelimesi bence az kalır. Sektörde şu an devlerin bile hissettiği çok net bir varoluşsal endişe var. Tıpkı Warner Bros. Discovery cephesinde yaşananlar gibi. Onların durumu tam bir felaket. Suicide Squad oyununun yarattığı o muazzam finansal enkazdan sonra şirket kelimenin tam anlamıyla hayatta kalma moduna geçti. Artık yeni fikirler denemek veya deneysel işler yapmak yok onlar için. Sadece ve sadece kar getireceği kesin olan o dev markalara tutunuyorlar sımsıkı. O yüzden Hogwarts Legacy 2 için bu kadar acele ediyorlar. Kesinlikle. Hogwarts Legacy 2'nin çıkış takviminin 2027 veya 2028 olarak şekillenmesi tam da bu yüzden. Hatta sektörde şirketin Paramount tarafından satın alınabileceğine dair çok ciddi birleşme dedikoduları dönüyor. Eğer bu gerçekleşirse eğlence sektöründeki güç dengeleri tamamen baştan yazılır. Bu devasa birleşmeler ve garantili markalara sığınma stratejisi CD Projekt Red cephesinde de yankı buluyor bence. The Witcher 4 için sadece hikayeyi değil, görsel anlatımı da tamamen garanti altına almak istiyorlar. Yönetmen kadrosunu genişletiyorlar galiba. Evet, sinematik ekiplerini güçlendirmek için Claire Obscure Expedition 33 projesinden tanıdığımız o çok yetenekli sanat tasarımcısı Lucy Hennett'i transfer ettiler. Bu hamle yeni Witcher oyununun sadece devasa bir açık dünya RGO'su olmakla kalmayıp sinematografi açısından Naughty Dog oyunlarıyla falan yarışacak bir seviyeyi hedeflediğinin çok ama çok açık bir göstergesi.
Sektörün devleri bu kadar defansif oynarken ve sadece bildikleri sularda yüzerken, bağımsız taraftan gerçekten cesur hamleler görmek insanı umutlandırıyor açıkçası. Mesela The Godslayer'ın duyurusu. O duyuru beni çok şaşırttı. Oyunu geliştiren Pathia Games'i biz aslında My Time at Sandrock gibi çok huzurlu, renkli ve rahatlatıcı tarım ve inşa oyunlarıyla tanıyoruz. Ancak stüdyo şimdi rotayı 180 derece çevirip karanlık uzak doğu dövüş sanatlarına dayanan, tabiri caizse Avatar evreninin çok daha sert ve kanlı bir versiyonu gibi duran bir RGO yapıyor. Hiç beklemezdim onlardan. 2027 için planlanan bu oyun, bağımsız stüdyoların, devlerin bıraktığı o yenilikçi boşluğu doldurmaya ne kadar hevesli olduğunu gösteriyor bize. Oyun dünyası kendi içinde bu mücadelelere verirken bir yandan da sinema ve dizi sektörünü tamamen ele geçirmeye devam ediyor. Mortal Kombat 2 filminin o yeni fragmanı düştü biliyorsun. Karl Urban harika görünüyordu. Karl Urban'ın Johnny Cage karakterine ne kadar yakıştığını görmek gerçekten harikaydı. Adam resmen bu rol için doğmuş diyebiliriz. Ancak fragmanda beni düşündüren ufak bir detay var. Mortal Kombat denince akla gelen o tavizsiz vahşet, o kanlı karanlık atmosfer gitmiş, yerine sanki Marvel filmlerinden fırlamış gibi süper kahramanların bir araya gelip takım olma hissiyatı gelmiş. Sırf sosyal medyada daha geniş kitlelere ulaşsın diye o özgün ruhu Hollywood kalıplarına sokmaları sence doğru bir hamle mi? Stüdyoların kitleyi genişletme çabası tabii ki anlaşılabilir bir şey ama özünden kopmak her zaman büyük bir risk taşır. Prime Video'nun God of War dizisi ise bence tam tersi bir yol izliyor gibi görünüyor. O ilk Kratos görseli olay oldu zaten. İlk görsel nihayet paylaşıldı ve tepkiler hakikaten çok olumlu. Ryan Hurst'ın Kratos'a, Callum Winson'ın Atreus'a hayat verdiği o ilk kare, oyunun karanlık ve soğuk İskandinav mitolojisi atmosferine birebir sadık kalmış. Kostümler falan çok iyiydi. Özellikle Ryan Hurst'ın o mesafeli ağırlığı olan duruşu ve zırhın o yıpranmış dokusu projeye olan inancı ciddi anlamda arttırdı. Zaten dümende Ronald D. Moore gibi deneyimli bir ismin olması, işin ucuz bir aksiyon dizisinden ziyade çok daha derinlikli bir karaktere odaklanacağını gösteriyor bize. Karanlık ve derinlikli karakterler demişken, bugünkü kaynak listemizin son sırasında popüler kültürün tam kalbinden bir haber var. Wednesday'in 3. sezon tanıtımı yayınlandı. İnternet yıkıldı resmen o tanıtımla. O gotik atmosferi zaten hepimiz çok seviyoruz ama asıl olay oyuncu kadrosuna eklenen devasa isimler. Tim Burton adeta kendi sinema evreninin efsanelerini dizide bir araya topluyor. Eva Green'i Ophelia teyze olarak izleyeceğimiz kesinleşti. Daha da heyecan vericisi Winona Ryder da Tabitha karakteriyle kadroya katıldı. İnanılmaz bir kadro bu. Tim Burton, Eva Green ve Winona Ryder'ın aynı ekranda buluşması fantastik sinema tutkunları için kelimenin tam anlamıyla tarihi bir an bence. Gerçekten de muazzam bir görsel şölen olacak orası kesin. Bak, eğer tüm bu konuştuklarımızı baştan sona masamızdaki bu 20 farklı kaynağı bir araya getirip büyük resme bakarsak çok belirgin bir şablon ortaya çıkıyor. Nedir o şablon? Bir yanda donanım maliyetleri, yapay zekanın gölgesinde tamamen kontrolden çıkmış durumda ve bu durum tüketiciyi iyice köşeye sıkıştırıyor. Yazılım dünyası PSSR ve FSR gibi teknolojilerle bu açığı yamamaya, elimizdeki sistemlere suni teneffüs yapmaya çalışıyor sürekli. Diğer yanda eğlence endüstrisi o artan maliyetlerin yarattığı baskıyla risk almaktan tamamen vazgeçmiş durumda. Herkes The Witcher gibi, Hogwarts Legacy, Call of Duty veya God of War gibi kar edeceğinden %100 emin olduğu garantili limanlara sığınıyor. Yani teknoloji sınırları zorlarken içerik üreticileri hiç olmadığı kadar defansif ve güvenli bir oyun oynuyor şu anda. İşte tam bu noktada sana dinleyici dostum bugünün o provokatif sorusunu sormak istiyorum. Donanım fiyatlarının bu kadar artması ve yeni teknolojilerin gittikçe ulaşılmaz hale gelmesi, sence oyun geliştiricilerine sadece daha iyi grafikler ve daha yüksek çözünürlükler için o teknolojiyi zorlamak yerine artık oynanış mekaniklerinde, hikaye anlatımında ve bölüm tasarımlarında çok daha yaratıcı olmayı iter mi? Yoksa önümüzdeki yıllarda sadece daha parlak piksellere sahip ama ruhsuz birbirinin tamamen kopyası oyunları oynadığımız çok daha pahalı konsollar mı göreceğiz etrafta? Sen bu endüstrinin geleceği hakkında tam olarak ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlarda bizimle mutlaka paylaş. Eğer bu derinlemesine incelememizin sana farklı bir bakış açısı kattığını düşünüyorsan videoyu beğenmeyi ve topluluğumuza katılmak için abone olmayı lütfen unutma.
Bu kadar yoğun bir bilgi yığınını bizimle birlikte analiz ettiğiniz, teknolojinin ve popüler kültürün perde arkasındaki o büyük resmi görme çabamıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Olayların sadece yüzeyine değil, her zaman böyle derinine inmeye devam edeceğiz. Bugünkü bilgi yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir sonraki derinlemesine incelememizde sana yeniden tam buradan Get4Games Podcast YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımızda kalın, hoşça kalın demek için sabırsızlanıyoruz. O güne kadar bilgiyle kalın, hoşça kalın.